Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri bugün Austin'den karşılıyorum. Şu an otele gireceğim. Check-in yapıyorum. 1-2-3 gün burada duracağım. Texas'ı görmek istiyorum. Daha öncesinde ben Dallas'a gittim, Houston'a gittim. Ama bir türlü Austin'e gidememiştim arkadaşlar. O yüzden bir burayı neden görmek istiyorum onları da zaten ilerleyen zamanlarda sizlere anlatacağım. Şimdi Austin şöyle bir yer arkadaşlar. Bir sürü teknoloji firması biliyorsunuz Kaliforniya'daki vergiler sebebiyle nereye gitsek, ne yapsak, ne etsek diye düşünüyorlardı. O yüzden burada çok fazla teknoloji firması var. Biraz onun için de buraya gelip görmek istedim. Biliyorsunuz Florida bizim oralarda falan böyle çok teknoloji firmaları olmadığı için atıyorum yazılımda iş arıyorsunuz, business analyst, ne bileyim tasarımcısınız, tek alanında çalışmak istiyorsunuz. Tek alanında çalıştığınız zaman Orlando çok güzel bir yer değil. O yüzden yani bir de özellikle şu an baktığınızda şirketler remote job'ları yavaş yavaş kesmeye başladı. Böyle de olunca remote job'lar azalınca ofise gitmeniz gerekiyor. Ofise gittiğiniz zaman da işte biliyorsunuz çok fazla ofis olmayınca çevrede iş bulma imkanınız azalıyor. Bizim işlerde böyle şeyler olabiliyor. Şimdi diyorsunuzdur abi sen ne saçmalıyorsun? 2 milyon abonem var gelmişsin burada bize tek alanını anlatıyorsun diyorsunuzdur ama ben 9-5 çalışıyorum arkadaşlar QA tester olarak. Bir danışmanlık şirketindeyim şu an. Florida kısımlarında çok fazla iş bulamıyorsunuz. Hadi Miami, Tampa bir tık daha iyi Orlando'dan ama bu kısımlar daha iyi arkadaşlar. O yüzden bir gelip buraları bir görmek istedik. Hem de hayatını da görelim dedik. Sadece iş için değil. Onun dışında bir mobil uygulama geliştiriyorum şu an. Ben yeni bir projem var. O da bir arkadaşla birlikte yapıyoruz. Hatta size onu da tanıtabilirim. Kendisi okey derse. O da burada güzel bir şirkette QA olarak çalışıyor. Benim eski arkadaşlarımdan kendisi. Hem onunla da görüşeceğiz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bunları tartışacağız. Bakalım güzel bir yolculuk bizi bekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi 3 gün Austin'de başımıza neler gelecek bunları sizlere göstereceğim. Tek başıma gelmedim bu arada. Yanımda Yusuf ve Ali var. Onlarla da sizleri tanıştıracağım. Şu an otelin önündeyiz. Yavaş yavaş otele geçelim. Ben bir check-in'ini yapayım. Yoruldum. Havaalanından indik geldik buraya. Biraz dinleneyim. Dinlendikten sonra tekrar görüşürüz. Hadi bakalım. Bu arada outfit'im bu şekilde. Artık bol giyiniyorum gördüğünüz üzere. Eskiden hep skinny giyiniyordum ama dar kesimi bıraktık arkadaşlar. Biraz bol giyinmeye başladım böyle. Hoşuma da gitti açıkçası. Yani ben bol giymeye başladıysam dünyanın sonu geliyor olabilir. Evet, günaydın arkadaşlar. Şimdi otelden çıktık. Yavaş yavaş kahvaltıya doğru gidiyoruz. Austin günleri başlıyor. Size çevreyi falan göstereceğim. Biraz önce Oracle binası vardı. Onun yanından geçtik. Sizlere video başında bahsetmiştim ya. Tek şirketleri buralara taşınıyor diye. Onlara güzel bir örnekti. Hatta şimdi görüntüyü koyayım oradan görürsünüz burada. Burada insanların çoğu yani yaklaşık herhalde bir 10-15 saat oldu herhalde burada. Tanıştığım insanların çoğu dediğim gibi tek alanında çalışıyor. Genelde remote çalışanlar var. Ara sıra ofise gidenler var. Yani bizim yapmış olduğumuz işi yapıyorlar. Neyse şimdi kahvaltıya geldik. Şöyle bir yerdeyiz. Size ortamı göstereceğim. Günümüze başlıyoruz. Şimdi Mozart adlı bir kafeye geldik. Burası Austin'de ünlüymüş. Arkadaşlar beni gezdiriyor. Sizi biraz sonra onlarla da tek tek tanıştıracağım. Bakalım kahvemizi içelim, ayrılalım. High five. She says baby we can slow down. See where this can take us. Şimdi size bahsetmiş olduğum mekandayız arkadaşlar. Çok güzel bir göl manzarası var şu an burada. Kahve alacağız. Ayılmaya çalışıyoruz dediğim gibi. Karşımda Yusuf var. Şimdi bakalım Yusuf'a birkaç soru soralım. Günaydın abi, ne yapıyorsun? Günaydın kanka. İyi, seni sormalı. Sen ne yapıyorsun? İyidir. Beğendin mi Austin'i? Austin güzel. Teknoloji şirketleri cezbediyor, biraz şehri kalkındırmışlar yani, belli hızlı büyümüş. Aha. Güzel yani şu ana kadar. Büyük şehir Orlando'ya göre. Evet, şimdi sen de QA engineer olarak benim gibi tester işindesin. Aynen. Şöyle bir baktığın zaman burada bir sürü tek şirketleri var. Zaten biraz önce kahve içerideki insanları görmüşsün. Herkes laptoplarını almış buraya gelmiş. Aynen. Büyük ihtimal startup da yapıyorlar. Pazar günleri şirketlere çalışmıyorlar ama baktığın zaman bana göre gelişen bir şehir gibi, hoş bir şehir gibi. Yani sen Orlando ile Austin'i şu an karşılaştırırsan, tabii biz şu an gezmedik, çok tozmadık ama ilk izlenimlerin diyelim. Ne düşünüyorsun? 2 güne göre bir şey söylemek çok erken. Burayı 2 gündür görüyoruz. Orlando'da işte 2 senedir falan ben Orlando'dayım. Aha. Yani kıyasladığımız zaman tabii teknoloji şirketleri çok fazla. Küçük Silikon Vadisi gibi olmuş burası. Onun haricinde duyduğumuz kadarıyla işte maaşlar belki Florida piyasasından bir tık daha yukarıda. Yaşam masrafları bir tık daha aşağıda. Evet, çok değişik değil mi? Burada yani, hem maaşların yüksek olması hem de yani kira fiyatlarının da bir tık düşük olması beni biraz
çekiyor yani. Aynen, bir de hani baktığın zaman yapılar falan daha yeni, daha modern duruyor Orlando'ya göre ve ona rağmen daha uygun fiyatlı. Güzel yani, şu ana kadar beğendim. Yaşar mısın burada? Erken diyorsun, biraz da erken. Karar vermek için erken ama olabilir. Why not diyorsun, neden olmasın? Neden olmasın? Orlando'dan seni biraz sıkılmış gördüm ama. Kanka Orlando, şimdi biz İstanbul'da Şimdi doğduk. gerçekleri konuş, şimdi bana gerçekleri Tamam. söylemen lazım ama yani. Seviyor mu, İstanbul'da- sevmiyor mu? İstanbul'da doğduk, büyüdük. İlk Orlando'ya geldiğimde bir hafta kaldım, beğenmedim, geri gittim. Başka bir yere. Sonrasında iş Orlando'da olunca tekrar taşınmak zorunda kaldım ama yani İstanbul'dan gelen birisi için küçük bir yer. Çok fazla yapılacak bir şey yok yani. Zaten Disney ve Universal olmazsa, tema parkları olmazsa Aynen. şehirde hiçbir şey yok. Ama burada en azından işte dediğimiz gibi teknoloji şirketleri falan olsun. Biraz daha büyük şehir kültürüne daha yakın ama tam böyle bir kaos da yok. Büyük şehir kaosu da yok. Metropol kaosu yok yani. Evet. O yüzden güzel yani. Şimdi arkadaşlar biz Yusuf'la nasıl tanıştık biliyorsunuz mu? Çok değişik oldu. Yani Yusuf beni tabii Instagram'dan, YouTube'dan falan takip ediyormuş ama biliyorsunuz ben bir contractor pozisyonunda çalışıyordum. O bir yıl boyunca sürdü yine QA olarak. O pozisyon bitti. Yani contractor senemde oldu. Ben de laptopumu iade etmek için şirkete girdim. Bir baktım Yusuf da şirketten çıkıyor. Öyle tanışmış olduk. O zaman tabii Yusuf'un saçlar biraz uzundu ya. Aynen. O zaman uzun saç modeli vardı, artık kısa. Evet. Öyle tanıştık arkadaşlar. O zamandan beri ne zaman oldu? 2 sene oldu herhalde değil mi Rahat? Bir 2 senesi var herhalde. 2023. Aynen 2 sene oldu. 2 sene oldu. Yani 2 senedir de. Bak seni izliyor çocuk. Hello. Hi, what's your name? Aywa. Well, I like your hair. It's beautiful. How old are you? 3, 2, 4. 4. Oh, high five. Bana afiyet olsun. Kahvem geldi. Sağ olsun Ali kardeşim gitmiş yukarıdan bana kahve getirmiş. Yanımızda da yeni arkadaşımız var burada. Cheers abi. Sana da cheers abi. Ne içiyorsun kardeşim? Nasıl bir kahve içiyorsun? Ali Baba dedi ki Okan sürekli sert kahve içiyorsun. Bu kadar sert bir adam olma. Seni biraz yumuşatacağım dedi şöyle. Oğlum. Ay. Şimdi de diyor ki çay latte içmeden uyuyamam diyor. Evet, normalde ben çay may çok içmiyorum. Kahve de içmiyorum ama bu işe girdiğimizden beri ofise gittiğimizde maalesef içmeye başladık. Hatta Ali de bundan şikayetçiydi. Sen de içiyormuşsun galiba. Maalesef ben de kahveye çok düştüm ama onu azaltmaya başladım artık şu aralar. Ben ilk içmeye başladığımda ofise gidiyorum, böyle herkesin elinde kahve alıyorum. Ya 2-3 yudum içiyorum, kalbim küt küt çarpıntı yapmaya başlıyor. Aradan bir ay falan geçti, alıştı, kalp de alıştı artık buna. Burada görmüş olduğunuz beyaz yer var ya, buraya sinemayı yansıtıyorlar. Şu önündeki de yeri kiralıyorlar. Atıyorum kız arkadaşınız da olur, aileniz de olur. Gelip burada film izleyebiliyormuşsunuz. Güzel bir olay bence. Size de göstereyim dedim. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şimdi sağ olsun yanımızda Hakan kardeşimiz var. Bizi o Austin'i gezdiriyor. Bugün de boş günüydü. Dedi abi size bir göstereyim. Buraları beğenecek misiniz dedi. Abi nasılsın? İyiyim valla, sağ ol, sen nasılsın? Hoş geldiniz. İyidir, ben de hoş bulduk. Bize bir hikayeni anlat ya. Yusuf gel, araba ezmesin, gel gel. İşte ben de 3,5 yıl oldu Amerika'ya geleli. 3 yılı burası, 6 aylığında bir New York tecrübem oldu. 3 yıldır da buradayım. Güzel. Bu şehrin vibe'ı iyi. Fazla Türk var ama hani denk gelmiyorsun. Aha, En azından hani böyle çok herkes bir farklı lokasyonlarda yaşıyor. aha. İş potansiyeli daha çok böyle teknoloji şirketleri. Yani bir videoda Aynen, bahsettiğim aynen. gibi aşağı tek şirket. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben otelde çalışıyorum. Oteldesin, Zaten evet. otelcilikten geldiğimiz için yıllardır da ondayız. İnşallah Aha. biz de kısmet olursa Evet. tek şirketlerine geçmeyi düşünüyorum. Ama onun dışında hayat güzel, yavaş akıyor. Sizin Orlando gibi hızlı değil. Orlando'ya geldin mi daha önce? Orlando'ya geldim işte bir hafta kalmıştım. Aha. 1,5 sene falan oldu. Ama hani karşılaştırdığım zaman yine burası daha böyle bir yaşanılabilir bir şey. Biraz önce çok fazla ses vardı. Bir de yolun biraz yanındaydık. Dedim sesimizi duymuyor olabilirsiniz. Şimdi arabaya atladık. Başka bir yere gideceğiz. Taco yemeye gidiyoruz şu an. Şimdi Hakan dedi 3 yıl mı oldu abi senin burada? 3,5 yıl falan. 3,5 yıldır adam Austin'de. Burayı sevdim diyor. Siz de gelebilirsiniz diyor. Tekçiler var diyor. Sizin gibi adamlar var diyor. Gelin abi ne yapıyorsunuz Orlando'da diyor. Biz de düşünüyoruz. O yüzden zaten bir geldik görelim dedik. Bu arada dün Walking Down the Street videosu çektim arkadaşlar Austin'de. Abi böyle bir kalabalık yok ya. Orlando'da ya şöyle söyleyeyim bunun yani 1/4 falan kalabalığı söyleyeyim size. Yani adım atacak yer yok. Videoyu çekiyorum. Mesela Ali kardeşimiz sağ olsun video yardımcı oldu. Abi adam yürüyemiyor. Yani böyle yoğun bir downtown'u vardı. Orlando'da bilmiyorum son 3-4 yıldır özellikle hem şehir geri ulaştı arkadaşlar. Çok fazla olaylar oluyor, shootingler oluyor. En son zaten
Halloween zamanı 2-3 tane adam öldürüldü yani bildiğiniz bam 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 random sıktı insanlar. Eğlenmeye çıkmıştı oysa ki diğer masum insanlar da adamlar geri dönemedi evine. Böyle şeyler olunca şehir yavaş yavaş böyle kötü bir yani isim aldı. Ve çok da mükemmel ileriye gitmiyor arkadaşlar. Tabii fiyatlar yükseliyor. Real estate olarak çok değerleniyor Orlando. Disney var, Universal var. Çok büyük iki şirket. Ama onun dışında çok da bir şey olmuyor. Biliyorum benim videolarımı izleyip Orlando'ya geldiniz ettiniz. Ne diyorsun abi Orlando'dayız şu an diyorsunuzdur ama hani ben size gerçekleri söylemek istiyorum. Dünya kocaman bir yer. Biz de Amerika'da böyle ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Buraları araştırıyoruz. Onun dışında başka neler söylemek istersin abi? Turizm sektöründeydin. Aynen, turizm sektöründeyim. Burada Bursa Spor var burada. Aynen, şampiyonluğumuzu kutladık yeni. Ben yaklaşık yani 15 yıldır turizm sektöründeyim. Buraya da programla geldim. Daha sonra devam ettim. Burada otel sektörü iyi bir seviyede. Hani turistik bir şehir. Yani çok aşırı şey olmasa da. Ama tabii yine Austin'in en büyük olayı bu Kaliforniya'dan sonra tek kompaniler. Çok fazla Kaliforniya'dan göç aldı. Ve hani gelenler de zaten çok seviyor ve hani gelip de dönen çok az. Sadece Austin'in yerlileri bundan biraz şikayetçi. Çok insan geliyor diyor mu? Kesinlikle fiyatların yükselmesinden dolayı. Çünkü Austin'in ortalama yıllık income'ı 70-80 civarında ama Kaliforniya'dan gelenler zaten bunun daha üstünde kazandığı için dolayısıyla buradaki ekonomiyi arttırdı ve yerliler biraz kaçmaya başladı. Memnun değiller. Ama hani yine de çok pahalı bir şehir değil. Keyifli bir yer. İnsanların kibar, iyi. Yani fazla böyle bir olay oluyor kriminal mu? bir durum çok yaşanmıyor. Anladım. Hani birbirine herkesin saygısı var. Yeşil bir şehir, güzel. Yazın çok sıcak oluyor ama hani sıcakla aranız iyiyse bence hiç bir problem yok. Zaten çoğu yerde klima oluyor. Yani dışarı çıktığınızda da saatlere dikkat ederseniz zaten o sıcak çok etkilemiyor. Yani nüfus fazla gibi ama hani geniş alana yayıldığı için şehir çok etkilenmiyorsun. Evet. Yani belirli saatlerde trafik tabii ki oluyor her yerde olduğu gibi. Ama onun dışında rahat bir şehir. İnsanlar birbirlerine güler yüzlü. Kimsenin herhangi bir olumsuz bir şey beklentisi olmuyor. Tabii burada da sınırdan gelen çok insan olmuştur ama hani belirli bir şeyden sonra daha büyük yerlere kaçıyorlar iş fırsatı olarak. Yani çünkü burada aşırı büyük şehirler gibi çok fazla iş fırsatı açıkçası yok. Sadece işte bu teknoloji firmaları var. İşte bizim gibi otel çalışanları var. Ya onun dışında da elbet vardır ama hani biz sadece bunları biliyoruz. Ama güzel yani, keyifli. İnsanlar mutlu burada yani bizim gördüğümüz kadarıyla 3 yıldır. Evet, şimdi hazır paradan konuşmuşken abi sen şimdi burada yaşıyorsun. Evet. Burada kiralar nasıl? Atıyorum ben tek başıma Orlando'dan buraya geldim. İşte 1+1 daire tutmak istiyorum. Şehrin birazcık da güzel bir yerinde olmasını istiyorum. Yani kendimi safe olayım. Arabamı park ettiğim zaman arabanın camı kırıldı mı, lastikleri patlattı mı? Ya böyle şeyler düşünmek istemiyorum. Evet. Austin'in güzel bir mahallesinde 1+1 kiralar nasıl, 2+2 kiralar nasıl atıyorum. İşte ben ofise falan da alıştım artık. Evet. Yattığım yerin hemen karşısında bir masa olsun istemiyorum. Kendime ait bir ofisim de olsun istiyorum. Evet. Ne düşünüyorsun bu kiralık fiyatlar hakkında? Aslında son birkaç aydır bir düşüş var. Hani normalde işte 1300-1400 olanlar 1000 dolara, 1100 dolara 1+1'den bahsediyorum bu arada. Biraz geriledi. Bir de şöyle şeyler çok oluyor. İşte offerlar yapılıyor. İşte bu yeni apartmana başvurduğunuzda işte 2 ay free veriyor. Üzerine işte gift kartlar veriyor. Zaten bu sizin aylık ödemenizi düşürüyor. Ama onun dışında yani güzel neighborhood'larda yaşayacağım diyorsanız 1+1'ler 1500, 1600, 1700 bu civarlarda gidiyor. Yani tabii ki daha yükseğe çıktığınız zaman yani 2000'e kadar da bulursunuz. Ama hani benim söyleyebileceğim 1500-1600 civarında 1+1'lerde rahat bir şekilde kalınabilir. Kalınabilir. Şimdi bu soruyu hemen yan tarafımızda bulunan Ali Bey'e soralım. Kendisi uzun zamandır apartmanları bilir Orlando'da. Piyasa nasıl abi Orlando'da? Orlando'da yani 1500'e dediği gibi Orlando'da yer bulursun ama belki Hakan'ın burada bize daha önce gösterdiği bugün o apartmanlar olmayabilir. Orlando'da fiyat biraz daha pahalı. Yani Orlando'da downtown'da oturmak istiyorsan 1+1 1700-1800 dolar para vermen lazım. 2+2'lerde o da yani 2100-2200 civarında gidiyor genelde. Rahat fiyatları.
Evet arkadaşlar, hem parayı konuştuk, kiraları konuştuk, maaşları konuştuk, şirketleri konuştuk. Şimdi Austin'i gezeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada Domain adlı bir yer varmış. Oradayım. Burada mağazalar var. Yan tarafta kafeler, restoranlar. Güzel bir yer. Çok yeni bir yer. Yani bütün gördüğümüz binaların hepsi yepyeni, boyaları dahi. Burası dediğim gibi biraz daha yeni bir şehir gibi herhalde. Son 3-4 senede çok büyüdü diyorlar Austin için. Herhalde bu tarz yerleri de o zamanlarda kurmaya başlamışlar. Burada biraz şeye benziyor bizim. Orlando'da size göstermiştim ya, Winter Park tarafı var. Orayı andırıyor ama daha büyük mağazalar var burada. Bizde biraz daha küçük, hani mağaza demeyelim de küçük restoranlar var. Burası daha böyle bir şehir hayatı gibi arkadaşlar. Öyle bir fark gördüm. Şimdi burada Apple Store varmış. Her yerde zaten Tesla falan var. Bayağı bir Tesla gördüm burada. Size bahsettiğim yer burası. Biz de şimdi buradan ilerleyeceğiz. Burada büyük mağazalar var demiştim ya arkadaşlar sizlere. Hemen sol tarafımızda burada Chanel var. Ray-Ban. Şöyle göstereyim. Bizim bu tarz mağazalar dediğim Winter Park alanında olmuyor ama orasının vibe'ını buraya taşımışlar gibi. Herkes dışarı çıkmış çocuklarıyla ya da köpeklerini gezdiriyor, koşu yapıyorlar. Böyle hoş bir ortamı var Austin'in. Zaten binalardan fark edersiniz. Binaları da böyle biraz daha yeni. Biliyorsunuz sizlere 3 günde bir video atacağım demiştim. Ama bakıyorum çok fazla izlenme gelmiyor, like gelmiyor. Kendi kendime konuşuyormuşum hissine kapılıyorum arkadaşlar. Yine haftada bir video atmaya çalışıyorum tabii ki. Ama bu videoyu bir beğeni atarsanız, bir aşağıda abone ol tuşuna basarsanız beni daha çok motive etmiş olursunuz. Şimdi Austin'in hemen şehir merkezinin yanında bir göl var. İnsanlar burada şu tarz etkinlikler yapıyor. Size hemen göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. Hem şehir manzaralı. Bunları kiralıyorlar sanırım. Bu şekilde paddleboard deniyor diye biliyorum. Tabii bu göllerde Orlando'daki gibi öyle timsah falan yokmuş. Sordum arkadaşlar sizler için, siz daha bana sormadan. Hatta yüzenler de oluyormuş bu gölde. Atıyorum paddleboard'dan atlayıp yüzenler edenler, ama yüzmek için ayrı bir göl var dediler. Aslında sevdim sanki ben ya. Sevdin mi? Aslında sevdim tatlı, ben. tatlı Aynen. bir şehir. Hani değişik Modern bir bir şehir. var dediğim gibi. Çok genç nüfus var. Çok insan var. Yapar Mekanlar mısın çok böyle iyi. paddleboard? Paddleboard diyorlar değil mi buna? Paddleboard diyorlardı herhalde. Aynen doğru. Yapılır ya boş zamanda, işte böyle bir pazar günü yapılabilecek bir şey yani, olabilir. Güzel, Pazar güzel bir etkinlikleri. aktivite olur yani. Evet, Pazar bir de burada günü. timsah yok dediler. Öyle O da güzel bir şey. aynen. Biliyorsun Florida'da her gölde neredeyse bir timsah var. Biz ne timsahlar gördük, güle güle öldük. Timsah eti yedin mi hiç? Yedim. Güzel değil mi? Fena değil. İzgara yapıyorlar böyle Değişikler de timsah var, etini evet, arkadaşlar ama bizim denedim orada. onu da, aynen. Tatlı bir şey yani. Ben seviyorum timsah etini. Tadı iyiydi tadı yediğimde. Neyse arkadaşlar, burayı da göstermek istedik sizlere. Biraz sonra taco yiyeceğiz. Vallahi çok acıktım. Bir tacomuzu da yiyelim. Taco yerken de konuşuruz. Çok güzel bir parka geldim arkadaşlar. Burada herkes yürüyüşünü yapıyor. Zaten çoğu yerde yürüyüş yapıyor insanlar ama bu park özellikle biraz daha böyle hani gölün kenarında insanların spor yaptığı alanlar da var burada. Calisthenics tarzı yapabileceğiniz alanlar da var. Hatta şimdi orayı da göstereyim. Yusuf bakalım 17 yapmışsın. Şimdi bir 10 daha yap. Görelim. Yoruldum artık. Sen tut, ben yapayım Bir bari. saat ısınması lazım Ben seni önce. çekeyim. Dur bakayım, ben yapayım telefon Bir cebimizde. saat ısınması lazım. Nihat Doğan mı lan? Çok da Sana küçük çok şey olmasa değil o ne kanka. kadar Aynen, sana uygun değil o. kafaya geliyor. Dizlerini kır olur ama. Senin için 17 yapayım mı? Yap. Kaç oldu ki? Ben saymadım. Vallahi ben de saymadım da bayağı küçük burası. İlk 3 tane daha yapardık ya. Normalde 25-30 yapıyorum. Ali Baba, seni görelim. Ben de mi deneyeyim? Sen de yani yapıyorsun bu sporu az çok. Zengin oldum sonunda. Zengin oldum sonunda. Haftanın 5 günü spora gidiyor arkadaşlar Ali. Bayağı bir geliştirdi yani bu aralar. Hadi bakalım 1, 2, Ellerim kayıyor ya. 3, Herkes 4, 5, Ellerim kayıyor. 6, 7, bas 8, 9, 10, yey. Ellerim kaydı ya, ellerim çok ıslak. Güzel güzel güzel. Altta da Silicon Labs yazıyor. Şurada bir yer var. Diyorlardı ya arkadaşlar. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz yakınlaşmaya çalışayım. Silicon Labs yazıyor arkadaşlar şurada. Austin için yeni Silikon Vadisi deniliyor. Sanki poz veriyor, anlamadım ki. Sıra Hakan'da arkadaşlar. Hakan da yardırıyor. Herkes sporcu ya. Nasıl bir arkadaş grubuna düştüm. Şimdi dondurmacı geçiyor arkadaşlar. Böyle çocuk şarkıları falan açıyor böyle.
Evet, şimdi taco mekanına geldik. Çok güzel bir takocu bulduk arkadaşlar. Burada taco için ilk önce cipslerimiz geldi. Böyle siyah bir tortilla ile geldi. Ama tadı mükemmel gerçekten. Ama çok da yağlı. Cipsler burada. Guacamole falan. Vallahi ben 2 tanesini gömdüm. 2 tane kaldı. Şimdi burada arkadaşlar yarasalar gün batımında meydana çıkıyormuş. İnsanlar izlemeye gelmiş. Orada da paddleboard yapan insanları görebilirsiniz gölde. Şu an bayağı bir kalabalık baktığınız zaman. Bu kadar insan yarasaların çıkmasını bekliyor. Bakın yarasalar artmaya başladı. Şu an karanlıktan çok belli olmuyor ama arkadaşlar, ama yarasalar çıkıyor yani yavaş yavaş. Evet, şimdi kokoreç yemeye geldik arkadaşlar. Akşam akşam bir delilik yaptık burada. Şöyle mısır kokoreç. Yusuf da ışık tutuyor. Akşam oldu. Şimdi nerede yedik arkadaşlar? Böyle bir yerde. Şöyle bir food truck var. Burada yedik. Chef Truck. Buradan görebilirsiniz. Gayet başarılı arkadaşlar. Harbi Austin'de kokoreç yiyoruz şu an. Austin yolculuğumuzun sonuna geldik. Sizlere Austin'deki hayatı göstermek istedik arkadaşlar. Şimdi kiralık arabamız vardı, onu bıraktık. Yavaş yavaş tekrar Orlando'ya doğru uçuyoruz. Yaklaşık bir 3 saat kadar yolumuz var. Sizce Orlando mu, Austin mi? Aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.